Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kolay ve hızlı farklı projelerinizde değerlendirebileceğiniz tığ işi, kare, geometrik desenli motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Kare motif sırasını istediğiniz kadar yaparak motifi büyütebilir ya da küçültebilirsiniz. Anlatımını yaparken Alize Cotton Gold marka iplik kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 2,75 milim ile motifi öreceğiz. Ve motifin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 2 trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 2 zincir ve halkanın içerisine son kez dördüncü grubu oluşturalım. Yani 3 trabzan yapalım. İki zincir, ilk zincirin tepesinden başlayarak 2 zincir boşluğuna kadar alttaki trabzanların tepesine kaydırma yapalım. Üç zincir, halkanın içerisine 2 trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan yapalım. Bir zincir, sonraki boşluğa 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, bir zincir ve diğer 2 zincir boşluklarına da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Köşeler arası geçişte bir zincir yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bir zincir, ilk zincirin tepesine kaydırma, sonraki trabzanın tepesine tekrar kaydırma. Üçüncü sıraya geçiş yapıyoruz ve üçüncü sıradan itibaren deseni kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Özellikle dikkat edelim. Buradaki üçüncü trabzanın tepesine de kaydırma yapalım. 3 zincir, köşeye 2 trabzan, 2 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 trabzan, sonraki trabzanın tepesine tekrar ikili trabzan, alttaki 3 trabzanın ortada bulunan trabzan içerisinden ilmek çıkartarak
ikili trabzan yapalım. Bir zincir, zincir boşluğuna ikili trabzan, bir zincir, bir trabzan atlayalım. İkinci trabzanın içerisinden ilmek çıkartarak ikili trabzan, sonraki trabzanın tepesine tekrar ikili trabzan ve köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Alttaki trabzanın tepesine ikili trabzan. İkinci trabzanın ortasından ilmek alarak tekrar ikili trabzan yaptık. Bir zincir, alt sıradaki zincir boşluğuna ikili trabzan, tekrar bir zincir ve ikinci trabzanın ortasından ilmek alarak diğer kenarlarda yapmış olduğumuz işlemin aynısını tekrar ederek sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir, bir trabzan atlayalım. İkinci trabzanın ortasından ilmek alarak ikili trabzan yaptık. Ve buradaki ilk zincirin tepesinden kaydırma yaparak sıramızı tamamlamış olduk. Sonraki trabzanın tepesine tekrar geçiş yaparak kaydırma, 3 zincir, sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan, boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, ve alt sırada yapmış olduğumuz ikinci trabzana gelene kadar yan yana 2 tane trabzan yapalım. Bakın burada ortadan yapmış olduğumuz trabzanı boşta bırakarak bir önceki trabzanın içerisinden ilmek çıkartarak tekrar ikili trabzan. Şimdi yan yana kutular yapacağız. Bir zincir, sonraki bir zincir boşluğuna ikili trabzan, bir zincir, sonraki boşluğa ikili trabzan, bir zincir, yine ortada yapmış olduğumuz trabzana atlayarak sonraki trabzanın içerisinden ilmek çıkartarak ikili trabzan. Burada 2 tane trabzan olduğu için bunların üzerine de tekrar trabzan yapacağız. Köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Köşelerde daima alt sıradaki işlemi tekrar edeceğiz arkadaşlar. Son bir trabzan
kalana kadar, yani buradaki, bakın burayı hiçbir zaman yapmayacağız. Daima bir trabzanı boşta bırakarak önceki trabzanın ortasından ilmek alarak ikili trabzan yapacağız. O yüzden yan yana 2 trabzan. Son trabzanı açıkta bırakarak bir önceki trabzanın ortasından ikili trabzan. Şimdi yan yana kutuları yapalım. Ve tekrar bir trabzan atlayalım. Sonraki trabzanın ortasından ilmek alarak ikili trabzan, köşeye gelene kadar olan trabzanların tepesine de 2 trabzan. Köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli mantık, bakın ikinci sırada bir kutu ile başladık. Üçüncü sırada 2 kutu, dördüncü sırada 3 kutu yapmış olduk. Her sırada köşelerdeki trabzan sayısı ile kenarlarda yapmış olduğumuz kutu sayısında artış olacak ve daima kutulara başlamadan önce alt sırada bir trabzanı yapmıyoruz. Ondan önceki trabzanın ortasından ikili trabzan. Yine son kutuyu yaparken de bir trabzan atlıyoruz. Sonraki trabzanın ortasına ikili trabzan ve altta gördüğümüz trabzanların tepesine ikili trabzan. Motifin mantığı bu şekilde yukarıya doğru yükselmeye devam edecek. Şimdi sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Burada videoyu hızlandıracağım. Dilerseniz videonun hızını düşürebilirsiniz. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman son kutuyu yapalım. Bir zincir. Bakın burada bir trabzana atlıyorum. Sonraki trabzanın ortasından ilmek alarak ikili trabzan yaptım. İlk zincirin tepesine kaydırma ve daima sıranın başında ikinci kaydırmayı da yaptıktan sonra zincir ile bir üst sıraya çıkış yapıyoruz. 3 zincir. Sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan, tekrar ikili trabzan yapalım. Köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Ve şimdi alt sıradaki işlemi tekrar edeceğiz. Son 2 trabzan kalana kadar alttaki trabzanların tepesine ikili trabzan. Burada bir trabzanı boşta bırakarak önceki trabzanın ortasından ikili trabzan ve bir zincir ile yan yana kutular yapacağız. Son kutuyu yaparken de yine buradaki trabzana atlayarak bir sonraki trabzanın ortasından ikili trabzan, alttaki trabzanların tepesine tekrar ikili trabzan ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Şimdi köşeye kadar yapalım.
Köşeye de 2 trabzanı yaptım ve yan yana tekrar trabzanları yapmaya devam edelim. Son trabzanı bıraktım. Bir zincir, yan yana kutuları yapalım. Son kutu için bir zincir, trabzanı atlayarak ikinci trabzanın ortasından ikili trabzan yaptım. Köşeye kadar alttaki trabzanların tepesine de ikili trabzanları yapalım. Ve köşeyi yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde ekran görüntüsü de alabilirsiniz ve istediğiniz motif sıra sayısı kadar kareyi yükseltmeye devam edebilirsiniz. Toplam 7 sıra yaparak motifi yükselttim ve sıranın sonunu birlikte yapalım. Bir zincir, bir trabzana atlayarak sonraki trabzanın içerisine ikili trabzan ve burada ipi keserek gizli birleştirme yapacağım ve motifi tamamlamış olacağım. Hemen zincirin tepesinde görünen 2 ilmeği tığdan geçirdim. Kesmiş olduğumuz ipi tekrar buradan geçirelim ve son yapmış olduğumuz trabzanın arkasında görünen ilmeğin içerisinden de ipi geçirerek buraya gizli birleştirme yapmış olduk. Bu ipi de çok fazla sıkmadan arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğiniz kadar gizleme işlemini yapabilirsiniz. Evet, böylelikle motifimizin tüm yapım aşamalarını tamamlamış olduk. Tekrar şu şekilde göstereyim ve ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlar için. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.